Gökyüzünde beliren tanımlanamayan cisimler ya da tuhaf ışıklar yıllardır insanların dikkatini çekmiş ve çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Hatta bu tuhaf cisimlerle ışıklar devletler tarafından da gözlemlenmiştir. Örneğin geçtiğimiz yıllarda ABD Savunma Bakanlığı ne olduğunu tanımlayamadıkları bazı araçlarla karşılaştıklarını açıklamıştır. Üstelik yaşananlar bunlarla sınırlı değildir. Bazen de tanıklar bu gizemli karşılaşmaların yalnızca görsel bir deneyimle sınırlı kalmadığını, dünya dışı varlıklarla doğrudan temas ettiklerini iddia etmiştir. Üçüncü türden karşılaşmalar olarak bilinen bu olaylar çoğu zaman ürkütücü bir deneyim olarak anlatılır ve pek çok kişi de bu olayların gerçek olduğuna inanır. Peki yaşanan bu olaylar ne kadar doğru? Şimdiye kadar yaşanmış en ünlü ve en tuhaf üçüncü türden karşılaşmalar nelerdir? Ve en önemlisi de tüm bunların bir açıklaması var mı? İşte bu belgeselde bunları inceleyecek ve insanların bu konu hakkında yaşadığı olaylara göz atacağız. Gideceğimiz ilk yılsa 1961 yılı olacak. ...1961'in soğuk bir sonbahar gecesinde Barney ve Betty Hill çifti Montreal'de geçirdikleri keyifli bir tatilin ardından evlerine dönmek üzere yola koyulmuşlardı. O gece gittikleri yol New Hampshire'daki Beyaz Dağlar bölgesinde bulunan Rota 3 otoyoluydu. Hava serin, gökyüzü ise yıldızlarla doluydu. Yani o gece her şey olağan ve sakin görünüyordu. Ta ki Betty saat 10:30 civarlarında gökyüzünde çok küçük ama yıldız kadar parlak olan bazı cisimler görene kadar. İlk başlarda bu parlak cisimlerin bir yıldız ya da bir gezegen olduğunu düşünen Betty onları pek önemsememişti. Ama bu cisimler hızla yön değiştirmeye başlayınca durumun sandığı gibi olmadığını fark etti. Ve kocasına dönerek havada ışık saçan cisimler gördüğünü ve bu şeylerin bir tür hava aracına benzediğini söyledi. Ama Barney pek oralı olmadı ve arabayı sürmeye devam etti. Ancak kısa bir süre sonra Barney havadaki cisimler tarafından takip edildiklerini fark etti. Ve tam da o anda havadaki araç çiftin arabasının yanından çok hızlı ve yere yakın bir şekilde geçerek Barney'in telaşa kapılmasına, yolun ortasında arabasını durdurmasına neden oldu. Ardından da gördükleri ışıkların aslında tek bir disk şeklinde pencereli bir uzay aracı olduğunu fark etti. Bu araç onlardan sadece 150 metre uzakta duruyor ve onları sessizce gözlemliyordu. Bu sırada Barney dürbününü alarak bu tuhaf cisme daha yakından bakmak için aracından indi. Ve o anda dürbünün ucunda gördüğü şey onu o kadar şaşırttı ki ne yapacağını bilemedi. Çünkü iddiasına göre bu cismin içinde insana benzeyen varlıklar vardı. Ve bu varlıklar çeşitli ışıklarla göstergelerin yer aldığı bir panelin önünde duruyordu. Ayrıca Barney bu varlıkların kendisine baktığını ve bir şey düşündüklerini de hissedebiliyordu. Ama ne düşündüklerini bilmek imkansızdı. Kalbi hızla atarken ürkek adımlarla geri dönüp arabasına atladı ve Betty'ye dönerek hemen buradan uzaklaşmaları gerektiğini söyledi. Ancak arabayı ne kadar hızlı sürerse sürsün, kaçmak istedikleri cisim peşlerini bırakmıyordu. İşte tam da o sırada arabanın içi şiddetli ve ritmik bir sesle titremeye başladı. Bu sesler sanki arabanın gövdesine çarpan sert vuruşlar gibiydi. Ve o anda zaman adeta durmuş, çevredeki her şey bulanıklaşmıştı. İkili ne olduğunu anlamaya çalışırken duydukları sesler bir anda kesildi ve bir anda kendilerini hatırladıkları son konumdan yaklaşık 56 kilometre uzakta buldular. Yani zamanın ne kadar geçtiğini fark edememişlerdi. Eve vardıklarında ise yaklaşık 2 saatlik bir süreyi tamamen hatırlayamadıklarını anlamışlardı. Bu kayıp zaman onları derin bir endişeye sürükledi. Yaşadıkları sıradan bir olay değildi. Akıllarında silinmez bir iz bırakmıştı. Yorgun düşen çift pek de rahat olmayan bir uykuya daldı ve Barney kısa bir süre sonra boynundaki bir ağrı yüzünden uyandı. Bu sırada Betty de arka yüzeyi parlak spotlarla kaplı bir araçla ilgili görüntüler hatırlamaya başladı. Bu yüzden ikili yaşadıkları hakkında konuşarak Peace Hava Kuvvetleri'ne göndermek üzere bir dosya hazırladı. Ancak gördükleri varlıklarla ilgili tüm ayrıntıları paylaşmaktan çekindiler. Yine de bu olayın üstesinden gelmek ve normal yaşantılarına geri dönmek istiyorlardı. Çünkü her gece o günle alakalı kabuslarla rahatsız edici rüyalar görüyorlardı. Örneğin rüyaların birinde Betty kendisine baygın halde ve yeniden ayılmaya çalışırken görmüştü. Yanında 2 tane kel, garip görünümlü varlık vardı ve onlar tarafından ormanda bir yere götürülüyordu.
Diğer yanındaysa kocası Barney yürüyordu. Ancak onun da bilinci yerinde değil gibiydi. Bu varlıklar aynı üniformayı giymişlerdi ve kafalarında Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki askerlerin taktığına benzer şapkalar vardı. İşte bu rahatsız edici rüyalar yüzünden çift bir hipnoz terapisi almaya karar verdi. Terapiler sırasında ise ikisi de gördükleri araç tarafından yakalandıklarını ve uzaylılar tarafından çeşitli tıbbi testlere tabi tutulduklarını anlattılar. And then I pulled over to the side of the road. And I looked toward the sky. It looked like a big pancake. I drive, and Betty is still looking, and she said, Barney, they're still following us. What do they want? I believe this is a flying saucer. I can see it tilted toward me. All right. Let us wait and see. Kendilerini kaçıran bu yaratıklar insana benzese de bazı farklılıkları bulunuyordu. Örneğin boyları ufak tefekti ve gözleri kedilere benzeyen bir yapıda olup oldukça büyüktü. Ancak aralarında daha uzun boylu bir başka varlık daha vardı. Betty bu varlığın diğerlerini kontrol ettiğini söylese de onun görünüşünü tam olarak hiçbir zaman hatırlayamadı. Barney ise kasıklarının etrafına bir aygıt yerleştirildiğini söylerken Betty de göbeğine uzun iğneler sokulduğunu hatırladı. Son olarak Betty Hill hipnoz seansları sonrasında bir yıldız haritası çizdi ve bu haritayı varlıkların liderinin kendisine gösterdiğini söyledi. Yıllar sonra amatör astronom Marjorie Fish, Betty'nin çizdiği haritanın Zeta Reticuli yıldız sistemini ve çevresindeki yıldızları temsil ettiğini öne sürdü. Bu durum, dünyaya yaklaşık 30 ışık yılı uzakta olan bu sistemi, dünya dışı yaşamla ilgili spekülasyonların merkezine yerleştirdi. Diğer bir önemli nokta ise Betty Hill'in ulusal bir TV programında yalan makinesi testine tabi tutulmasıdır. Kendisine yıldız haritası ile ilgili bilgiyi dünya dışı bir varlıktan alıp almadığı ve anlattıklarının yalan olup olmadığı sorulmuş, yalan makinesi tarafından değerlendirilmesi sonucunda da çok yüksek bir doğruluk oranı gösterdiği kaydedilmişti. Elbette bizler o gece bu ikilinin yaşadıklarının gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bu olay günümüzde hala konuşulmaya devam ediliyor. Üstelik bu olay tarihte yaşanmış tek karşılaşma değil. Bu olayın çok daha garip bir versiyonu Amerikan askerleri tarafından 1980'lerde Rendlesham Ormanı'nda yaşanmıştır. 1980'lerin başına geldiğimizde Soğuk Savaş yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir devam ediyordu ve o yıllarda çok daha korkutucu bir aşamaya geçmişti. Çünkü 24 Aralık 1979'da Sovyetler Afganistan'ı işgal etmiş ve bu durum dünyadaki gerilimi arttırıp herkesi savaşın eşiğine getirmişti. Bu yüzden de ABD Sovyetlere karşı bazı önlemler almaya başladı. Bunlardan biri İngiliz kanalına ve Avrupa kıtasına yapılacak olası saldırılara karşı hazırlanmaktı. Bu hazırlıklardan en dikkat çekici olanı ise ABD'nin 3 büyük filosunu Avrupa'daki çeşitli hava üslerine konuşlandırması oldu. Bu 3 filodan bir tanesi İngiltere'nin Doğu Anglia bölgesinde bulunan ve buradaki askeri hava üslerinden biri olan Bentwaters'a gönderilmişti. Diğer bir tanesi ise bu üssün 10 kilometre güneyinde olan Woodbridge üssüne gönderilmişti. Bu iki üssün tam ortasında ise yaklaşık 15 kilometre karelik bir alana yayılmış olan Rendlesham Ormanı bulunuyordu. Bu bölge kozalaklı ağaçlardan oluşan ormanlık alanlardan ve alçak rakımlı sulak kısımlardan oluşuyordu. İlerleyen günlerde iki üs arasında bulunan bu bölge birçok gizemli olaya ev sahipliği yapacak ve bu durum bu iki üste çalışan Amerikan askerlerini korku içinde bırakacaktı. Ve her şey 26 Aralık 1980'de gece saatlerinde başlayacaktı. 26 Aralık 1980'de saat gece 3 sularında Bentwaters hava üssünde oldukça sessiz, sakin ve huzurlu bir ortam vardı. Çünkü birkaç saat önce Noel kutlanmış ve bu kutlamaların ardından askerlerin birçoğu yataklarına geçip uyumuştu.
Ama bu huzurlu ortam sonsuza kadar sürmedi ve sabaha doğru üs alarm sesleriyle çalkalanmaya başladı. Bunun üzerine de tüm askerler bir anda yataklarından fırlayıp görev yerlerine doğru koşmaya başladı. Bu karmaşaya sebep olan şey ise yakınlardaki Rendlesham ormanında görülen garip, gizemli kırmızı ışıklardı. İlk başlarda bu ışıklar düşen bir uçak ya da bir tür tatbikatın parçası olabileceği düşünülerek önemsenmemişti. Ama kısa bir süre sonra askerlerin bu düşüncesi değişti. Çünkü bu ışıklar doğal veya insan yapımı herhangi bir şeyle açıklanamayacak şekilde ormanın içinde hızla hareket ediyor, aniden durup yön değiştiriyor ve yere doğru süzülüyorlardı. Bazen de çarpışıyor, bu çarpışma sırasında birbirlerinden sekerek uzaklaşıyor ve etrafa kırmızı kıvılcımlar saçıyorlardı. Hatta bazen ağaçların üstünde yavaşça yükselip sabit duruyor ve sanki üssü gözlemliyorlarmış gibi bekliyorlardı. Kontrol kulesindeki personeller bu cisimleri net bir şekilde görebilseler de tuhaf bir şekilde onlardan hiçbir radyo sinyali veya radar imzası almıyorlardı. Bu yüzden üstteki tüm personelin çitlerin içinde kalması ve bu cisimleri gözlemlemek dışında hiçbir şey yapmamaları konusunda bir emir verilmişti. Diğer üs olan Woodbridge'de ise o saatlerde her şey yolunda görünüyordu. Etraf hareketsiz ve sessizdi. Ta ki doğu kapısındaki nöbetçiler üssün yakınlarındaki ormanlık alana inen bir tür hafif uçak gördüklerini bildirmek için telsizle haber verene kadar. Bu haberden sonra nöbetteki subaylardan biri olan Yarbay Charles Halt hemen üst devriyelerinden birini gözlemin doğruluğunu teyit etmek üzere ormana gönderdi. Yarbay tarafından ormana gönderilen grup, üst çavuş Jim Peniston, hava er John Bros ve Ed Cabensack'ten oluşuyordu. Bu üç asker ormana girdiklerinde ve ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladıklarında çevrenin oldukça sessiz olduğunu fark ettiler. Attıkları her bir adımda hava gittikçe sıcaklaşıyor ve sanki kulaklarına bir tür düşük frekanslı uğultu geliyordu. Zaten gergin olan askerler tam da o sırada yakınlarından gelen garip çığlıklar ve seslerle bir anda irkildiler. Bu sesleri dikkatlice dinlediklerinde ise onların yakınlardaki bir çiftlikte bulunan hayvanlar tarafından çıkarıldığını ve bir şeyin bu hayvanları aşırı rahatsız ettiğini fark ettiler. Bu noktada üst çavuş Jim Peniston, Cabensack'e dönerek ona kuzeyde kalan Bentwaters üssüne doğru yönelmesini ve o bölgeyi aramasını söyledi. Kendisi de John Burroughs'la birlikte nesnenin olduğu bölgeye doğru ilerlemeye devam etti. İkili bu şekilde bir süre ormanda ilerledikten sonra nihayet ormanın göbeğindeki ışık saçan cisme yaklaşmayı başarmışlardı. Ancak ışıklara yaklaştıkça içlerindeki şüphe artmış ve akıllarından geçen tek şey bu ışığı yayan aracın ne olduğunu düşünmek olmuştu. Çünkü özellikle de üst çavuş Peniston hava aracı tanımlama konusunda uzman olmasına rağmen karşısındaki ışık saçan aracı bir türlü tanımlayamamıştı. Gördükleri araç yerden birkaç metre yukarıda havada asılı bir şekilde duruyordu. Üçgen bir şekle sahip, yaklaşık 2 ila 3 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğe sahipti. Ne ses çıkarıyor ne de başka bir belirti gösteriyordu. Yalnızca metalik bir renge sahipti ve çok yoğun beyaz bir ışık saçıyordu. Bu ışık öylesine yoğundu ki nesnenin detaylarını gözle görmeye çalışmak oldukça zordu. Bu sırada üst çavuş Peniston araca daha da yaklaşıp cismi daha detaylı bir şekilde incelemeye karar verdi. Ama ne kadar bakarsa baksın herhangi bir itici güç, egzoz sistemi ya da bir yönlendirme sistemiyle karşılaşamadı. Ayrıca cismin yüzeyi tek bir yapı gibi görünüyordu. Üzerinde ise hiçbir pencere, kapı veya belirgin bir açılma noktası yoktu. Hatta herhangi bir vida veya perçin izi de yoktu. Ancak cismi biraz daha incelediğinde cismin dış yüzeyine kazınmış bir tür garip sembolle karşılaştı. Gördüğü bu sembollerden sonra Peniston daha da meraklanıp cisme dokunmaya başladı ve John Bros'a dönerek cismin pürüzsüz ve sıcak olduğunu söyledi. Ayrıca parmak uçlarının altında cisimden geliyormuş gibi görünen bir enerji hissediyordu. Bu enerji vücuduna adeta bir elektrik akımı gibi yayılmıştı ve iddiasına göre o anda zihninde yabancı düşüncelerle imgeler belirmişti. Bunlar olurken John Burroughs'a nesnenin etrafında belirli bir mesafede beklemekteydi. Çünkü iddiasına göre cisme her yaklaşmaya çalıştığında bir tür görünmez duvar tarafından engellendiğini hissediyordu. Çavuş Peniston cismi incelemeyi bitirdiğinde her iki asker bir süre boyunca notlar alıp çizimler yaptı.
Bu sırada garip cisim aniden yatay olarak hızla ileriye doğru fırladı ve ormanın derinliklerine doğru ilerleyerek ağaçların arasından gözden kayboldu. Bu yüzden Çavuş Peniston'la John Burroughs hızla Ed Cabinsack'e dönerek ona cismi görüp görmediklerini sordu. O da ormanın içinde büyük bir hızla hareket eden kırmızı bir ışık gördüğünü ancak cismi onların anlattığı kadar ayrıntılı göremediğini söyledi. Bunun üzerine 3 asker de üsse geri döndüler ve yaşadıkları her şeyi Yarbay Charles Halt'a anlattılar. Duydukları karşısında şok olan Halt hemen bu anlatılanları bir rapora döküp doğrudan üstlerine ve yerel polislere iletti. Ancak bu rapor hiçbir şekilde ciddiye alınmadı. Nöbetçiler yakınlardaki ormanda hala ışıklar görmeye devam ettiği için de Halt ormanda ne olduğuna dair daha fazla bilgi edinmek ve bu olayları resmi bir şekilde belgelendirmek amacıyla bir ekip oluşturdu. Ardından da bir gece sonra yani 27 Aralık 1980'de ormanda yaşanan tuhaf ışık olaylarını araştırmak için doğrudan ormana gitti. Halt ve ekibi ormana vardıklarında önceki gece rapor edilen parlak ışıkları tekrar gözlemlemeye başlamışlardı. Bu ışıklar gökyüzünde hızla hareket ediyor, aniden yön değiştiriyor ve bazen de ormanın içinde belirli noktalarda duruyorlardı. Halt bu ışıkların herhangi bir hava aracına ait olamayacak kadar ani ve düzensiz hareketler yaptığını fark etti. Ekipse ışıkları takip etmeye çalışırken ışıkların bazılarının ormanın belirli bölgelerinde durduğunu ve aşağıya doğru ince parlak ışınlar gönderdiğini gördü. Bu ışınların neyin üzerine düştüğü tam olarak anlaşılamasa da Halt ve ekibi bu ışınların askeri üsteki bazı binaların yakın bir noktasına düştüğünü gözlemledi. Önceki gece Çavuş Peniston'ın araçla etkileşime girdiği yere geldiklerinde ise zeminde yanmış bir dizi dairesel girinti buldular. Bu girintiler aslında daha büyük bir üçgen deseni oluşturuyordu. Buna ek olarak o bölgedeki ağaçların gövdelerinde yanma izleri ve kırılmış dalların olduğu gözlemlendi. Yanık izlerini daha yakından incelediklerinde ise yanlarında getirdikleri Geiger sayacının çevredeki radyasyonu normalin 2 katı seviyede ölçtüğünü gördüler. Halt karşılaştığı bu detayları yanında getirdiği bir ses kaydedicisine kaydederken askerlerden biri gökyüzünde beliren parlak bir kırmızımsı cisme işaret etti. Bu cisim başlangıçta gökyüzünde hareketsiz gibi duruyordu. Ancak kısa bir süre içerisinde hareket etmeye ve ekibe doğru yaklaşmaya başladı. Cisim kırmızı bir renkte parlıyor, arada sırada parlak beyaz ve mavi renklere de dönüyordu. Bu renk değişiklikleri ve cismin hareket tarzı daha önce karşılaştıkları diğer ışıklardan farklıydı ve ekip üzerinde bir tür baskı ve endişe yaratıyordu. Cisim yavaş yavaş ekibe yaklaşırken bir noktada ormanın üzerinde belirli bir mesafede durdu. Ardından da aşağıya doğru ışınlar göndermeye başladı. Bu ışınlar sanki belirli bir bölgeyi tarıyormuş gibi görünüyordu. Hatta aracın hareketleri ekibi izliyor ya da onlarla etkileşim kurmaya çalışıyormuş gibi bir izlenim bırakıyordu. Bunlar yaşanırken de ekiptekiler büyük bir tedirginlik yaşıyordu. Ama tüm bunlara rağmen cisim onlara hiçbir fiziksel zarar vermeden kısa bir süre sonra aniden yükselip gözden kayboldu. Ormandaki askerlerse bu aşamada hava üssüne geri dönmeye karar verdiler. Yarbay Charles Halt, Rendlesham ormanında yaşanan bu olayları bizzat gözlemledikten sonra gördüklerini ve yaşadıklarını detaylı bir şekilde raporlamaya karar verdi. Bu rapor daha sonra Halt Memorandumu olarak bilinir hale geldi ve Rendlesham Ormanı olayının en önemli belgelerinden biri oldu. Ayrıca Halt ve ekibi yaşadıkları olayları kendi aralarında yeniden değerlendirdiler ve bu olayların sıradan bir doğal fenomenle açıklanamayacağı konusunda ortak fikre ulaştılar. Olayın ardından birkaç gün boyunca üst personeli arasında bu olay hakkında çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Bazı askerler bu olayın bir tür gizli askeri testin parçası olabileceğini öne sürerken diğerleri de dünya dışı bir varlıkla karşılaşmış olabileceklerini öne sürdü. Yarbay Halt'ın raporunu yazmasının ardından da rapor bir süre boyunca gizli tutuldu ve resmi bir askeri belge olarak dosyalandı. Ancak olayın üstü örtülecek ya da gizlenecek gibi değildi. Bu yüzden olayın ayrıntıları bir süre sonra basına sızdırılmış ve medya tarafından geniş çapta yayılmıştı. Bu da olayı yalnızca askeri bir vakadan öte uluslararası bir ilgi odağı haline getirmişti.
Yaşananların herkes tarafından duyulmasının ardından da bazı resmi açıklamalar yapıldı. Ancak bu açıklamalarda olayın doğal bir fenomen, bir meteor ya da yıldızların yanlış algılanması yüzünden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Yine de bu açıklamalar olayın tanıkları tarafından pek tatmin edici bulunmadı. Bu yüzden bu olay İngiltere'nin Roswell'i olarak anılmaya başlandı ve UFO tarihinin en önemli ve en iyi belgelenmiş olaylarından biri olarak kabul edildi. Günümüzde bu ormanda görülen cisimlerin ya da ışıkların tam olarak ne olduğu hala bilinmese de Rendlesham Ormanı belki de sonsuza dek bu gizemli olayın sessiz tanığı olarak kalacak. ...2002 yılının sıcak bir Ağustos sabahında Pensilvanya'nın kırsalında oturan Tatsis, erken saatlerde kalkıp yakınlardaki bir dağ bölgesi olan Monterey Ridge'e gitmeye karar verdi. Planına göre öğlene kadar bu bölgede avlanacak ve öğlen de evine geri dönecekti. Ancak bu plan hiçbir zaman gerçekleşmedi ve Tatsis bir daha hiç kimse tarafından canlı olarak görülmedi. Bu sıradan bir kaybolma olayı değildi. Çünkü onun kayboluşu tarihe geçen esrarengiz olaylardan biriydi. Peki ona tam olarak ne olmuştu? Ve bu olayın arkasındaki gerçek neydi? Monterey Ridge, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir dağ sırasıdır. Ancak aslında bu dağ sırası Apalaş Dağları'nın bir parçasıdır ve çevresi Pensilvanya'nın bu bölgesine özgü kıvrımlı ormanlık arazilerle kaplıdır. Bu ormanlar yerel yaban hayatı için önemli bir habitat sağlar. Yine de burada yaşayan canlıları korumak için çeşitli doğal alanlar, parklar ve koruma alanları inşa edilmiştir. Buna ek olarak bu bölge burada yaşayan insanlar için popüler bir yürüyüş ve avcılık yeri olarak bilinir. Buraya gelen avcılar geyik, tilki ve diğer küçük canlıları hem gıda, hem spor, hem de kürk ve deri üretimi için avlarlar. İşte 39 yaşındaki Tatsis de bu avcılardan biriydi. Ailesiyle birlikte sakin bir hayat sürüyor ve doğada avlanıp vakit geçirmeyi seviyordu. Aynı şekilde 4 Ağustos 2002 sabahında da Monterey Ridge'e avlanmaya gitmişti. Ve ava giderken ailesine öğleye doğru eve döneceğini söylemişti. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ve saatler geçmesine rağmen eve dönmedi. İlk başlarda ailesi bunun olağan bir durum olduğunu düşünse de vakit geçtikçe endişeleri arttı. Tatsis'ten hiçbir haber alınamaması üzerine de eşi polise haber verdi ve bu kaybolma vakası resmen bir arama kurtarma operasyonuna dönüştü. Arama ekipleri ilk olarak Todd'ın sık sık avlandığı Monterey Ridge bölgesinde geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Bu aramalara ailesi, arkadaşları, gönüllüler ve iz sürme köpekleri de dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı. Ve aramalar Monterey Ridge'den bitişik ormanlara ve oralardan Sis ailesinin evine kadar yapıldı. Hatta evin 20 metre uzağında bulunan bir küçük gölet dahi dalgıçlar tarafından arandı. Ancak tüm bu çabalara rağmen ne Todd'dan ne de ona ait herhangi bir eşyadan iz bulunamadı. İkinci gün olduğunda ise ormanın derinliklerinde Todd'ın kullandığı ATV bulundu. Fakat bu buluntu beraberinde cevapları değil, daha fazla soru işaretini getirdi. Çünkü ATV adamın normalde gitmesi gereken avlanma bölgesinden çok ama çok uzaktaydı ve terk edilmiş bir haldeydi. Bu durum Todd'ın rotasından saptığını veya onu zorla bu rotaya çeken bir şeyin olduğunu düşündürüyordu. Ayrıca ATV'nin bulunduğu yer adamın evinden de oldukça uzak bir noktadaydı. Yani ATV hem evinden hem de avlanma bölgesinden oldukça uzak bir yerde bulunmuştu. Ancak asıl şok edici keşif ikinci günün sonunda yapıldı. İkinci günün sonunda Todd'ın cesedi evine yalnızca birkaç yüz metre mesafedeki bir ağaçlık alanda bulundu. Cesedi bulan ekipler gördükleri manzara karşısında adeta dehşete düşmüştü. Çünkü Todd'ın vücudu yarı çıplak bir halde üzerinde tanımlanamayan yaralarla bulunmuştu. Bu yaralar ne bir hayvan saldırısına ne de doğal bir nedene bağlanabiliyordu. Sanki ona bilinmeyen bir güç tarafından zarar verilmiş gibiydi. Buna ek olarak oradaki tanıklar Todd'ın zayıflamış ve yüzünde büyük bir dehşet ifadesi taşıdığını ifade etmişlerdi. Ayrıca Todd'ın çizmelerinden biri bir ağacın tepesinde yaklaşık 23 metre yükseklikte bulunmuştu.
Daha da tuhaf olanı cesedin bulunduğu yerin arama ekipleri tarafından defalarca taranmış bir alan olmasıydı. Peki Todd'ın cesedi oraya sonradan getirilmiş olabilir miydi? Eğer öyleyse kim ya da ne bu cesedi oraya koymuştu? Elbette cesedin neden orada olduğuyla alakalı herhangi bir ipucu bulunamadı. Çünkü ceset bulunduktan sonra apar topar otopsi yapılmak üzere götürülmüş ve ailesinden hiç kimse cesedi teşhis etmesi için çağrılmamıştı. Yapılan otopside ise onun neden öldüğüne dair net bir kanıt bulunamadı. Rapora göre Todd'ın vücudunda ciddi bir travma veya iç yaralanma yoktu. Ayrıca toksikoloji testlerinde Todd'ın vücudunda herhangi bir zehirli maddeye rastlanılmadı. Ölüm nedeni de belirsiz olarak kaydedildi. Daha sonra da cansız bedeni mühürlü bir tabutun içinde aileye teslim edildi ve aileye tabutu açmamaları tavsiye edildi. Aylar sonra yayınlanan bir toksikoloji raporunda ise ölüm nedeni olarak kokain öne sürüldü ve yerel polis soruşturmayı kapattı. Ancak bu acelecilik ve ölüm nedeninin ilk başlarda belirsiz olarak duyurulması beraberinde pek çok soru işaretini getirdi. Ve yaşananlar nedeniyle insanlar bu olayın bir kaybolma vakasından çok daha fazlası olduğuna inanmaya başladı. Dolayısıyla bu durum kısa süre içerisinde halkın ve araştırmacıların ilgisini çekti. Bu da ortaya pek çok komplo teorisinin atılmasına neden oldu. Bu komplo teorilerinden en dikkat çekeni onun uzaylılar tarafından kaçırılmış olabileceği yönündeydi. Çünkü bazı insanlar Todd'ın kaybolduğu gün bölgede gökyüzünde tuhaf ışıklar gördüklerini iddia etmişlerdi. Özellikle de bir çiftçi Montour Ridge üzerinde sabahın erken saatlerinde garip bir beyaz ışık gördüğünü ve bu ışığın hızla hareket edip ardından da bir anda kaybolduğunu anlatmıştı. Bu da pek çok insanın Todd'ın bir UFO ile karşılaşmış olabileceğini ve bu karşılaşmanın ardından da kaçırıldığına inanmasına neden olmuştu. İddialara göre uzaylılar Todd'ın üzerinde deneyler yaptıktan sonra cansız bedenini geride bırakmış ve vücudunda görülen açıklanamayan yaralar ile kıyafetlerin kaybolması bu deneyler yüzünden yaşanmıştı. Ancak bu komplo teorisi somut kanıtlarla hiçbir zaman desteklenmedi ve resmi makamlar tarafından da reddedildi. Yine de günümüzde Tatsis'in başına gelenlerin dünya dışı yaşam formları tarafından yapıldığına inanan pek çok insan var. Bir başka komplo teorisi ise Todd'ın gizli bir hükümet projesine tanık olduğunu ve bu yüzden de öldürüldüğünü iddia ediyor. Böyle bir komplo teorisinin ortaya atılmasının da iki nedeni var. İlki ABD'nin özellikle de 20. yüzyılda birçok gizli askeri proje yürütmesiyle alakalı. Bu projelerden bazıları kamuoyuna açıklanmamış ve yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle itiraflar sayesinde öğrenilebilmişti. Örneğin CIA tarafından yürütülen ünlü MK Ultra projesi bunlardan biriydi. İkinci nedense Todd'ın kaybolduğu gün bölgede askeri helikopterlerin ve tanımlanamayan uçan cisimlerin uçtuğunu iddia eden tanıklardır. Tanıkların ifadelerine göre sabahın erken saatlerinde bölge üzerinde birkaç askeri helikopter görülmüştü ve bu helikopterlerin ne amaçla orada olduğu hiçbir zaman açıklığa kavuşmadı. Resmi makamlarsa bölgede herhangi bir askeri operasyon yapıldığına dair bir bilgi vermediler ve bu tür iddiaları reddettiler. Ancak tüm bunlara rağmen insanlar yetkililere hiçbir zaman inanmadı ve Todd'ın yanlış zamanda yanlış yerde olduğunu, bu yüzden de susturulduğunu söylediler. Bu komplo teorisi ilki kadar geniş yankı bulmasa da Tatsis'in esrarengiz ölümünü açıklamak için ortaya atılan en popüler teorilerden biri olmuştur. Son olarak Todd'ın başına gelenlerin aslında doğaüstü bir varlıkla bağlantılı olabileceğine dair spekülasyonlar da bulunuyor. Bu spekülasyonlara göre Todd, ormanda bilinmeyen bir varlıkla karşılaşmış ve bu varlık tarafından öldürülmüş ya da kaçırılmıştı. Todd'ın bedenindeki açıklanamayan yaralar ve kayıp kıyafetleri bazılarına göre ancak bu şekilde açıklanabilirdi. Sonuç olarak günümüzde Tatsis'in başına nelerin geldiği, vücudundaki garip yaralara neyin sebep olduğu ya da son anlarında neye tanık olduğu bilinmiyor. Ama bu olayla ilgili çok ama çok az haberin ya da gazete sayfasının bulunması şaşırtıcı. Bazıları bu kadar az haber yapılmasının nedeninin FBI olduğunu iddia ediyor. Çünkü FBI'ın hızla olay yerine inip yerel halkı basına konuşmamaları konusunda uyardığına dair sayısız iddia bulunuyor. Elbette bunların ne kadar gerçek olduğu tartışılır.
Ayrıca onun başına nelerin geldiğini açıklamaya çalışan pek çok teori olsa da bunların hepsi kanıttan uzak komplo teorileri olarak görülüyor. Günümüzde Tatsis'in resmi ölüm nedeni aşırı kokain alımı olarak değiştirilmiştir. ...16 Eylül 1994'te Zimbabwe'nin Ruva kentindeki bir okulda oldukça garip bir olay yaşandı. O günün sabah saatlerinde okulda bulunan 62 öğrenci panikle öğretmenlerinin yanına gelerek gökten bir aracın indiğini ve aracın içinden inen varlıkların onlarla konuştuğunu iddia etti. Yaşanan bu olaydan bir hafta sonra ise Harvard'lı bir psikiyatr bu çocuklarla görüşerek onların doğruyu söylediklerine karar verdi. Zimbabwe'nin başkenti Harare'nin yaklaşık 22 kilometre güneydoğusunda yer alan Ruva şehri, ülkedeki sayılı otoyollardan biri olan Harare-Mutare otoyolunun üzerine kurulmuştur ve şehir aynı zamanda bir demiryolu hattına sahiptir. Ruva'nın sahip olduğu bu özellikler onu insanlar için cazip bir yer haline getirmiş ve sadece 20 yıl önce bir kasaba olan Ruva'yı 90 bin kişinin yaşadığı bir şehre dönüştürmüştür. Bunların dışında Ruva'yı Zimbabwe'deki diğer yerlerden ayıran pek bir özellik bulunmaz. Hatta burasını 1994 yılında yaşanan bir olay dışında oldukça özelliksiz ve sıradan bir yer olarak tanımlayabiliriz. Zaten burayı ilginç yapan şey burada yaşanan olaydır. Ruva'daki olaylar aslında ilk olarak 14 Eylül 1994'te başkent Harare'de görülen bir dizi tanımlanamayan uçan cisimle başlamıştır. Zimbabwe medyasında oldukça geniş bir yer tutan bu olaya birçok kişi tanık olmuş ve gecenin karanlığında parlayarak dolaşan bu cisimlere ateş topları denilmişti. Görüldükleri süre boyunca şehrin üzerinde inanılmaz hızlarla hareket eden ve imkansız manevralar yapan bu cisimler kısa bir süre içerisinde de aniden gözden kaybolmuştu. Ve sadece 2 gün sonra Ruva'nın eteklerine kurulmuş özel bir okul olan Ariel Okulu'nda tekrar görülmüşlerdi. Ariel Okulu, yaşları 5 ila 12 arasında değişen ve yaklaşık 90 öğrenciye eğitim veren bir özel okuldu. Olayın yaşandığı 16 Eylül Cuma sabahı tüm öğretim kadrosu anaokul binasında bir toplantıya katıldığı için o gün okulda bulunan 62 öğrenci okulun bahçesinde oyun oynamaya bırakılmıştı. Toplantı sırasında öğretmenler tıkanan giderler, okulun çitlerindeki hasarlar ve okul yemeği seçeneklerindeki çeşitlilik eksikliğiyle ele alınması gereken diğer konuları tartışıyorlardı. Bu sırada okulun baş öğretmeni Colin Mackey, bahçede oynayan çocukların sesinde hissedilir bir artışın olduğunu fark etti. Kısa bir süre sonra da bahçeden çığlıkların ve feryatların geldiğini duydu ve bir şeylerin ters gittiğini fark edip diğer tüm öğretmenlerle beraber hemen bahçeye doğru koştular. Bu sırada gördükleri manzara ise adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibiydi. Çünkü öğrencilerin kabaca yarısı okul bahçesindeki çitleri aşıp yakınlardaki bir çalılık parçasının sınırında toplanmıştı. Bir kısmı ise ağlar vaziyette etrafta başıboş bir şekilde dolanıyordu. Diğerleri ise yere yığılmış bir şekilde hareketsizce oturmuştu. Bay Mackey onlara neden böyle davrandıklarını sorduğunda ise küçük çocuklar yerel folklordan gelen ve kötü yaratıklar olan tokolaşilerle karşılaştıklarını iddia etti. Ancak daha büyük olan çocukların tamamen farklı bir hikayesi vardı. Büyük çocuklar bahçede oynadıkları sırada okulun üzerinde 3 adet topun belirdiğini, bunların parlak gümüş renginde olduğunu ve içlerinden bazı garip yaratıkların indiğini anlattı. Çocukların anlattığına göre bu nesneler ilk olarak parlak bir kırmızı ışıkla beraber ortaya çıkmış ve birkaç kez görülüp tekrar kaybolmuşlardı. Her kaybolup tekrar gözüktüklerinde ise yavaş yavaş yere daha da yakınlaşmışlardı. Ancak cisimlerin yere yakınlaşması sırasında içlerinden 2 tanesi tekrar havaya yükselirken 3. cisimse yere doğru hareket etmeye devam etmişti ve okulun bahçesinden yaklaşık 300 metre uzaktaki bir sakız ağacı kümesine inmişti. 3. cismin indiği yer zehirli yılanların yaşadığı bir yer olduğu için normalde öğrencilerin oraya gitmesi yasaktı. Ama öğrencilerden oluşan bir grup bu gümüş nesnenin ne olabileceğini merak ediyordu.
Bu yüzden onu araştırmak için bölgeye doğru yola çıkmışlardı. Ancak cisme çok yaklaştıklarında aracın tepesinden garip bir varlığın çıktığını gördüler ve onun tam olarak nereden çıktığını anlayamadılar. Çünkü cismin hiçbir yerinde kapı veya buna benzer bir bölme bulunmuyordu. En fazla 1,2 metre boyunda olan bu varlık bir çeşit parlak dar bir takım elbise giyiyordu. Ancak bu noktada çocukların bu varlığı tanımlama şekilleri biraz değişiyor. Örneğin bazıları onu ince boyunlu biri olarak tanımlarken diğerleri ise omuzlarına dökülen siyah saçları olduğunu, hatta bir kapüşon taktığını iddia etmiştir. Yine de birçok çocuk bu varlığı uzun kolları ve bacakları olan büyük siyah gözlere sahip biri olarak tanımlamıştı. Çocukların anlattığına göre varlık cisimden çıkıp yere inene kadar aracın yanından aşağıya doğru süzülmüş, daha sonra da engebeli araziyi inceliyormuş gibi etrafta dolaşmaya başlamıştı. İşte bu sırada aracın tepesinde ikinci bir figür daha belirdi ve o anda çocuklar büyük bir umutsuzluk ve çaresizlik duygusuna kapıldılar. Çünkü birçoğu çevrelerindeki insanların çürüdüğüne ve öldüğüne dair bazı görüler görmeye başladı. Bazıları da kafalarındaki bir sesin onları tehlikeli ve distopik bir gelecek hakkında uyardığını duydu. Diğer çocuklarsa olayın etkisinden kurtulup yardım istemek için okula doğru koşmaya başladı. Ve okula ulaştıklarında öğretmenler toplantısına katılmayan tek yetişkin olan yemekhane çalışanı ile karşılaştılar. Mola zamanında olan bu kadın çocukların büyük bir panikle anlattıkları şeylere pek inanmamıştı. Hatta çocukların kendisini yemekhaneden uzaklaştırmaya çalıştığını ve şeker çalabilmek için bu tür bir yalan uydurduklarını düşündü. İçeride bunlar yaşanırken dışarıdaki olaylar da hala devam ediyordu. Ama birkaç dakika sonra araçtan inmiş olan bu varlıklar tekrar aracın içine doğru süzülerek gözden kayboldu. Ve araç büyük bir hızla gökyüzüne doğru fırlayıp yine parlak bir kırmızı ışıkla beraber ortadan kayboldu. İşte tam da bu sırada öğretmenler bahçedeki kargaşaya neyin sebep olduğunu görmek için dışarıya çıkmıştı. Ama çevrede çocukların bahsettiği araca dair hiçbir iz görememişlerdi. Bunun üzerine Colin McKee cismin yanına giden çocukları toplayarak gördükleri varlıklarla ilgili resimler çizmelerini ve yaşadıkları olayı anlatmalarını istedi. Bu yüzden öğrenciler olayı detaylı bir şekilde ona anlattılar ve toplamda 35 resim çizdiler. Ertesi gün olduğunda ise Bay Mackey okula gelen müfettişlere ve gazetecilere çocukların çizdikleri bu resimleri göstererek çocukların başından geçen olayları anlattı. İlerleyen günlerde ise bir dizi ünlü ufolog bu olayı araştırmak için okulu ziyarete geldi ve cismin indiği bölgeye giderek Geiger sayaçları ile ölçümler yaptılar. Ama hiçbir sonuca ulaşamadılar. Daha sonra olaya tanık olan çocukların arasından yaklaşık 10 kişi seçilip bu çocuklarla bazı görüşmeler yapıldı. Hatta bu görüşmelere Harvard Tıp Okulu'ndaki psikiyatri bölümünün başkanı olan John Edward Mack de dahil oldu. Ve görüşmelerin sonucunda çocukların gerçeği söyledikleri kabul edildi. Çünkü bu kadar geniş bir yaş aralığına sahip çocukların hepsi hemen hemen aynı şeyi anlatmıştı. Üstelik çocukların etnik kökenleri ve sosyal statüleri de farklı olmasına rağmen anlattıkları olaylar ve yaptıkları çizimler birbirine çok benziyordu. Hatta bu olaya şahit olan çocukların hiçbiri UFO veya dünya dışı varlıklar hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Onlar Ruva'da yaşayan ve fakir bir geçmişe sahip olan yerel çocuklardı. Üstelik araştırmacılara örnekledikleri ve tarif ettikleri bu varlığın bir tür ruhsal yaratık ya da bir tür iblis olması gerektiğine inanıyorlardı. Ariel Okulu'nda yaşanan bu olaydan birkaç gün sonraysa yakınlardaki bir başka okulda da benzer cisimlerin görülmesi Ariel Okulu'ndaki olayların güvenirliğini daha da güçlendirdi. Hatta ilerleyen yıllarda uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden kişilerin ifadelerinde de Ariel Okulu'ndaki karşılaşmaya benzer ortak noktaların olduğu görüldü. Ne yazık ki Ariel Okulu'ndaki olaya şahit olan çocuklara günümüzde ulaşmak bir hayli zorlaşmıştır. Çünkü aradan geçen onca yıl içerisinde bazıları farklı ülkelere yerleşmiş ve pek çoğu da ülkedeki sorunlar yüzünden hayatını kaybetmişti. Yeri tespit edilebilen birkaç kişi ise hala o gün yaşadıklarını anlatmakta ve bunun gerçek olduğunu savunmaktadır.
İşin ilginç yanı 6 Nisan 1966'da Avustralya'nın Melbourne şehrinde de tıpkı Ruva'daki olaya benzer bir olay yaşanmıştır. Westall Lisesi'nde geçen bu olayda bazı öğrenciler öğretmenlerine giderek okulun üzerinde tuhaf görünümlü bir geminin gezindiğini bildirmişlerdi. Hatta olaya yaklaşık 300 kişi tanık olmuş, tanıkların çoğu okulun üzerinde dolaşan cisimlerin gümüş renkte olduğunu ve etrafındaki havayı kırmızımsı bir renge çevirdiğini belirtmişti. Daha sonra da bu cisimler tıpkı Ruva olayında olduğu gibi yakınlardaki bir ağaç grubuna yönelmiş ve yavaş yavaş yere doğru alçalmışlardı. Ancak tam da bu sırada okulun çevresinde 5 askeri uçak belirmiş ve havada daireler çizmeye başlamışlardı. Bunun üzerine de tanımlanamayan nesneler hemen gökyüzüne yükselerek hızla uçup gözden kaybolmuştu. İlerleyen günlerde ise okul müdürü öğrencilerine giderek gördükleri şeyleri okul dışındaki hiç kimseyle paylaşmamalarını söylemişti. Hatta okula gelen bazı askeri yetkililer çocukları gördükleri şeyin bir hava balonu olduğu konusunda ikna etmeye çalışmışlardı. Peki bu olaylar gerçek olabilir mi? Gerçekten de insanlık dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret ediliyor olabilir mi? Ya da bu olaylar kitlesel histerinin klasik örneklerinden olabilir mi? Bu soruların cevabını kesin olarak bilemiyoruz. Özellikle Avustralya'da yaşanan olaya birçok kişinin tanık olması ve bu tanıkların benzer hikayeler anlatması bu olayı çürütmeyi zorlaştırıyor. Ancak bazı araştırmacılar tüm bunların toplumsal histerinin örneklerinden olduğunu düşünüyor. Toplumsal histeriye 2006 yılında Hindistan'da yaşanan bir olayı örnek olarak verebiliriz. O yıl Hindistan'ın en kirli ve pis körfezi olan Mayim Körfezi'ndeki sakinler buradaki deniz suyunun tatlı suya dönüştüğünü iddia etmişti. Ve bunun üzerine binlerce insan körfeze doğru koşarak deniz suyunu içmeye, içinde yıkanmaya ve kullanmak üzere kaplarda toplamaya başlamışlardı. Neyse ki bu olayda herhangi bir hastalık veya salgın yaşanmadı ve Mayim Körfezi'ndeki bu olay toplumsal histerinin en iyi örnekleri arasına girdi. İşte Ariel Okulu'ndaki ve Westall Lisesi'ndeki bu olaylar bir toplumsal histeri örneği olabilir. Ancak aradan geçen yaklaşık 30 yıla rağmen bu olayları yaşayan insanların hiçbiri hikayelerinde hiçbir değişiklik yapmadılar. Ve o gün her ne gördülerse gördükleri şeyin kesinlikle gerçek olduğuna inanmaya devam ettiler. Gördüğünüz gibi şimdiye kadar bu türden pek çok garip olay yaşanmıştır. Bunlardan bazıları sorgulanabilir olaylarken bazıları da resmi personellerin başından geçmiştir. Üstelik bu belgeselde ele aldığımız olaylar tarihte yaşanmış benzer olayların sadece çok küçük bir kısmını kapsıyor.